Probo Aquatics YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Kreako sponsorluğunda yepyeni bir kurulum videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ufak boyda yavruyken alıp bugüne kadar karma akvaryumlarda büyüttüğüm L397 özel tür pleko yani vatoz balıklarım için bir akvaryum kuracağız. Balıklar şu an 2 yaşına yaklaşıyorlar. Yani yavaş yavaş yetişkin hale geliyorlar. Ben de balıkları yem rekabeti olmadan besleyip kondisyon kazandıracağım, rahat bir şekilde izleyip davranışlarını gözlemleyebileceğim az bitkili sade bir Blackwater tank kurmak istedim. Umarım keyifle izleyebileceğiniz güzel bir içerik ortaya çıkar. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Ahşap setimin alt katında yer vermeyi düşündüğüm akvaryumumu tasarımını daha rahat yapabilmek için öncelikli olarak üst kısmı alıyorum. Tankın içerisini daha rahat gözlemleyebilmek adına işe aydınlatma ekipmanımı yerleştirmeyle başlıyorum. Bu kurulumda LED armatür olarak Kreako markasının E-Line modelini tercih ettim. E-Line daha önceki videolarda size bahsettiğim üzere düşük destekli akvaryumlar için özel olarak tasarlanmış, bitki gelişimini destekleyen ve canlıların renklerini daha gerçekçi görmenizi sağlayan yüksek renk kalitesine sahip bir akvaryum aydınlatması, tam bir fiyat performans ürünü. Aydınlatmanın hazır olmasıyla sıra akvaryumun iç bileşenlerinin yerleştirilmesine geliyor. Kuruluma zemin malzemesi olarak tercih ettiğim yine Kreako markasının Beige isimli dekoratif kumunu sererek başlıyorum. Beige, su kimyasına etki etmeyen nötr bir kum. Ayrıca bej renk tonu ile kullanacağım akvaryum kütüklerine uyum sağlayacak, ince tekstürüyle doğal bir görünüm kazandıracak. Zemini kabaca şekillendirdikten sonra dekorasyonun ana öğesi olan akvaryum kökünü tankın sağ köşesine üzerindeki dallar ön kısımdan serbest yüzme alanına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu kökü daha önceki kurulumlardan hatırlayanınız olabilir. Üzerindeki girinti ve çıkıntılar, alt kısmında bulunan karanlık alan ve gövdeden dışa doğru uzayan dalları ile bu parça kullanmaktan en keyif aldığım kökler arasında. Tankın diğer kısmına 2 adet doğal topraktan imal edilen ve vatozlar için saklanma alanları oluşturacak mağaralar yerleştiriyorum. Özellikle erişkin boya gelen erkek vatozlar için bu tarz mağaralar olmazsa olmaz. Şimdi sıra geldi akvaryumda kullanacağım bitkileri dikime hazırlamaya. Hem ölü yaprakları alıyor hem de dikeceğim bitkilerin köklerini birkaç santimetre kalacak şekilde kısaltıyorum. Bu işleme kök budaması deniyor ve kök budaması bitkinin dikimini kolaylaştırırken adaptasyonunu da hızlandırıyor. Bitkilendirmeye tasarımda kullandığım kökün arkasından başlıyorum. Arka kısma diktiğim Vallisneria gigantea yani dev sazların zaman içerisinde kökün dalları paralelliğinde uzamasıyla bir bütünlük sağlamalarını planlıyorum. Tankın sol arka kısmına ise ince tekstürlü ve uzun boylu bir tür ile fon oluşturuyorum. Kökün etrafına ve mağaraların çevresine daha kısa boylu bir tür bitkisi seçerek ufak gruplar halinde yerleştiriyorum. Böylelikle daha doğal bir görünüm kazandırmayı hedefledim. Bu bitkilerin tür isimlerini hatırlayamadığım için sizlerle paylaşamadım, aramızda kalsın.
Bitkilendirme aşaması da tamamlandıktan sonra akvaryumu yerine yerleştiriyorum. Sıra geldi su dolumuna. Hortumu dolum esnasında tasarım bozmaması için ufak bir kavanozun içine yerleştirerek başlıyorum. Suyun tasarımı bozmamasını düşünüyorum fakat unuttuğum daha büyük bir şey var. Yapma ya, yapma bunu işte ya. Ya bunu yapma işte ya. Sen taş gibisin ya. Her neyse, ben bu hatayı gözden kaçırdım. Umarım siz kendi çalışmalarınızda dikkatli olursunuz. Nihayetinde kökün üzerine yeterince ağır bir taş parçası koyarak problemi çözdüm. Filtreyi de aktif hale getirdikten sonra şehir dışına çıkmam gerek. Bu süreçte suyun oturacağını ve tankın balıkları koymaya hazır hale geleceği düşüncesiyle ilk başta mantıklı gelse de döndüğümde gördüğüm manzara pek hoşuma gitmedi. Bitkiler muhtemelen Emers ortamından sucul ortama adaptasyonunda sorun yaşamış ve bir kısmı çürümüştü. Tekrar toparlar ümidiyle tankın son dokunuşlarını biraz kızılağaç kozalağı ve bir adet katappa yaprağı ekleyerek yaptım. Kızılağaç ve katappa içerisinde bulunan tanenleri suya salacak, suyu Blackwater haline getirecek ve plekolarımız için biraz da yumuşatacak. Ayrıca plekolar zaman içerisinde katappa yapraklarını tüketmeyi çok seviyorlar. Şimdi gelelim plekolara. Bu akvaryumda halk arasında daha çok vatoz olarak bilinen pleko balıklarının L397 kodu ile Mandarin Tiger pleko yani mandalina kaplan pleko gibi isimlendirilen plekoları besleyeceğiz. Bu varyetede en çok hoşuma giden şey balığın üzerinde bulunan turuncu siyah bantların tam bir Blackwater ortamı yansıtması. Bana göre tam bir Blackwater balığı. Yaklaşık 2 yaşına giren balıklarımı bu tankta sağlıklı bir şekilde büyütüp üretmeye çalışmak şu anki amacım. Sıra geldi plekoları yeni tanklarına alıştırmaya. Bu arada unutmadan plekoların yanına bir de tank arkadaşı ekleyeceğim. Rainbow yani gökkuşağı balıkları. Gökkuşağı balıkları hem tanka bir hareket kazandıracak hem de detertür görevi üstlenecek. Yani plekoların strese girmemesi için yardımcı olacak. Tankımıza canlıları bıraktıktan sonra sıra onları adapte olmaları için yalnız bırakmaya geliyor. Umarım yeni yaşam ortamlarını beğenirler ve mutlu şekilde yaşarlar. Ve umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizin hepsi benim için çok önemli. Aşağıda bulunan yorum kısmından dilediğiniz yorumu yazabilir ve dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sonraki kurulumlarda ve güncellerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.